Merhabalar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Şuradaki arkadaş da Miyoşko olur, Mia Hanım. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz evimizde. Sizlere yaptığımız doğruları ve öğrendiğimiz yanlışları aktarıyoruz. Bu haftanın konusu olarak malum ilkbahar geldi. Artık bitkilerimiz uyanmaya başlıyor. Uykuda olanlar kendine gelecek. Çoğu artık büyüme gösterecek ve yeni yapraklar vermeye başlayacaklar. Peki bu dönemi nasıl geçirmemiz gerekiyor? Bitkilerle ilgili onu anlatacağım. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ev bitkilerimizin bir kısmı uyku dönemindeydi, uyanacaklar. Bir kısmı büyüme gösterdiler yavaş yavaş da olsa. Bir kısmı da coşa coşa gittiler kış döneminde. Çünkü çok soğuk, çok karanlık bir kış geçirmedik en azından İstanbul için. Artık günlerin uzaması, havaların ısınması, ortamın daha bitkiler için büyüme amaçlı olarak elverişli hale gelmesiyle bitkilerimiz aktif büyüme dönemine girmek üzereler. Bundan dolayı da mutluyuz. Aslında birazcık da korkuyorum şahsen çünkü yazın bitki bakımı biraz daha meşakkatli bir duruma gelebiliyor. Malum işte topraklar çabuk kuruyor, işte o sulama düzenini düzgün oturtmak gerekiyor. Yaprakları sık temizlememiz gerekiyor. Böcekler aktif hale gelecek. Önlemimizi nasıl alacağız? Şimdi unutmamamız gereken önemli bir konu var aslında. Kış döneminde bitkiler büyümelerini yavaşlatmış olsa da yani yeni yaprak çıkartmasını azaltmış olsa da yeni gövde çıkartmamış olsa da kök sistemleri büyümeye devam ediyor. Bütün enerji burada toplanıyor çünkü. Dışarıdaki bitkileri de görüyoruzdur. Hani yapraklarını döküyorlar, işte sarartıyorlar, soluyorlar ya da büyümeleri duruyor. Çünkü kök sistemine bütün enerjilerini alıyorlar ki seneye bahar döneminde coşarak o enerjiyi kullanarak yeni yapraklarını, yeni dallarını daha sağlıklı bir şekilde çıkartabilsinler. Bundan kaynaklı olarak kışın aslında bizim saksılarımızdaki bitkilerimiz de köklerini büyütmeye devam etti. İşte bu yüzden bahar dönemine girmeden önce her şeyden önce saksıların hepsini tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Hafifçe saksından bitkinizi çıkartın, köklerini bir kontrol edin. Eğer saksı artık dar gelmeye başladıysa ya da alttan böyle kökleri çıktıysa, toprak değişimini çok uzun zamandır yapmadıysanız, uzun zamandır toprağını büyütmediyseniz o zaman bir boy büyük saksıya geçirme zamanınız gelmiştir. Ama burada dikkat, bitkinizi de iyi tanıyın. Bazı bitkiler köklerinin birazcık daha böyle düğüm düğüm olmasını tercih ediyorlar. O bitkileri değiştirmeyebilirsiniz. Şeyle ilgili de soru almıştım. İlla saksıyı mı büyütmem gerekiyor diye. Hayır, baktınız ki bitkiniz gerçekten hani istediğiniz formda. Artık daha fazla bitkinin büyümesini istemiyorsunuz çünkü yeriniz yok. O zaman saksısından gene toprağını çıkartın. Köklerini bir hafifçe açın. Bununla ilgili yakında video çekeceğim. Daha sonra bu köklerin maksimum %30'unu yani ölçü olarak bakın. Onda 3'ünü budayıp yeniden temiz, taze toprakla aynı saksıya dikebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Ama daha sonra birkaç tane yaprağını kaybedebilir bitki. Panik yapmayın. Bitkinin köklerini hallettik. Şimdi üst kısımda ne yapacağız? Bazı yaprakların artık sarardığını göreceksiniz. Hani bozulmuştur, şekli bozulmuştur. Artık bitkiye bir faydası yoktur. Fotosentez yapmıyordur. Bu yaprakları iç rahatlığıyla kopartın, bitkiden uzaklaştırın. Herhangi bir şekilde bitkinin enerjisini çekmesine gerek yok bu yaprakların. Çünkü bitkiler sararan, hasarlı bir yaprak hissettikleri zaman bu yaprağı iyileştirmek için bütün enerjisini oraya harcayabilir. Şimdi gelecek olan yeni bahar enerjisini yeni yaprak çıkartması için harcamasını istiyoruz biz. O yüzden hasarlı yapraklarınızı uzaklaştırabilirsiniz. Misal bir yaprağımız var uzun, ucu hafif kurumuş, işte sararmış. O kısmı, sararan kısmın içerisinden kesebilirsiniz. Ama bir yaprağın %50'sinden fazlası sarardıysa o zaman o yaprağı komple uzaklaştırın bitkiden. Bununla beraber çoğaltma yöntemlerine de artık geçebileceğiniz bir dönemdeyiz. Çünkü bitkimiz zaten coşacak. O yüzden hani sarmaşığınız vardır ya da daldan çoğalmasını istediğiniz bir bitkiniz vardır. Bunu da artık budayarak, suya alarak, bununla da ilgili video çekeceğim yakında, çoğaltma işlemini tamamlayabilirsiniz. Yerine zaten güzel minnoş yeni yaprakları gelecektir.
Yaprak temizliği bizim için artık ekstra önem kazandı. Kışın da çok önemli. Yaprak temizliği her zaman çok önemli aslında. Ama bitkiler şimdi uyanacak, fotosentez yapabilmesi gerekiyor ve yaprakların üstündeki toz tabakası stomaları kapatacağı için bitki fotosentez rahat bir şekilde yapamayacak. Bundan dolayı bitkilerinizi gayet güzel bir şekilde ya duş altına sokarak, eğer hani sulanmaya da ihtiyacı varsa duşta hafif böyle çok soğuk olmayan, sıcak olmayan bir su ısısında bitkilerinize duş aldırabilirsiniz. Daha sonrasında havalandırılmış temiz havanın olduğu ve hava akımının olduğu, rahatça kuruyabileceği bir ortamı öyle bırakabilirsiniz. Ya da yapraklarını kurulayıp yerlerine koyabilirsiniz. Duş altına almak istemiyorsanız eğer nemli bir bezle yaprakların altını, üstünü ve gövde kısmını da güzelce silmenizi tavsiye ederim. Peki bunu ekstra olarak niye tavsiye ediyorum? Şundan kaynaklı. Şimdi havalar dediğim gibi ısınacak. Bizim en sevdiğimiz olan kırmızı örümcekler için aktif büyüme dönemi, artık bitkilere saldırma dönemi gelmeye başlıyor. Bu yüzden olabildiğince yaprak temizliğine artık önem gösterirseniz kırmızı örümcek sorunuyla karşılaşma ihtimaliniz çok azalacaktır. Eğer oldu ki farklı böceklerle bu şekilde bitki zararlarıyla karşılaştınız, bilgi şurada, izlemenizi tavsiye ederim. Sonuçta böceğin ne olduğunu tanıdıktan ve bildikten sonra tedavisini yapması daha kolay oluyor. Aynı zamanda böyle yapraklarını temizlerken de bir şekilde yapraklara göz atmış oluyoruz. Altına, üstüne, gövde kısmını silerken herhangi bir bitki zararlısı var mı, üstünde bir şey var mı, karantinaya almalı mıyım, tedavi yapmalı mıyım, trips geldi mi, kırmızı örümcek gitti mi, pamuk biti mi var? Bunları da gözlemlemiş olacağız. Bunlardan kurtardığımızda bitki böylece strese yakalanmadan bahar dönemine giriş yapacağı için gayet güzel bir şekilde gene büyümeye devam edecektir. Bir ufak uyarı, artık yaz güneşi, bahar güneşi, yaz güneşi bitkilerinizi yakmaya başlar. Hani kışın da gerçi çok fazla sıcak da hava, ne yazık ki dediğim gibi soğuk hava yaşayamadık. Ama eğer cam önüne yaklaştırdığınız tatlı tatlı kış güneşini alan bitkileriniz varsa artık bu bitkilerinize, eğer yazın da güneş aynı noktalara gelecekse, uzaklaştırmanızı tavsiye edelim. Özellikle varyeteli bitkiler bu konuda çok hassas, bildiğiniz gibi beyaz varyeteye sahip olan yapraklarda yanma, çürüme, kararma gerçekleşebiliyor. Bitkilerinizi güneşten uzak tutmaya çalışın. Olabildiğince zarar görmesinler ya da bir perde yardımıyla, artık eğer öncesinde bir kapatma işlemi yapmıyorsanız perdeyle artık bir gölgeleme işlemine girebilirsiniz diyorum. Ve umarım bu bahar dönemi, yaz dönemi geçen seneki gibi çok yoğun, nemli, sıcak ve böcek dolu geçmez diyerek haftaya görüşürüz diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil işaretine basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni bir konuyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.